Herkese merhaba, bu yepyeni incelememize hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden doğrudan konuya dalalım diyorum. Bugün Adem'in yaratılışına dair o çok bildiğimiz kadim anlatının sadece basit bir masal veya bir uyku öncesi efsanesi olmadığını konuşacağız. Aksine bu anlatı bize son derece derin bir antropolojik çerçeve sunuyor. Başlığımız tam da bu yüzden. Adem'in yaratılışında kadim bilimsel yankılar. Hazırsanız mitosların satır aralarına gizlenmiş o muazzam bilimi okumaya başlayalım. İşe gerçekten çok çarpıcı bir soruyla başlıyoruz. Acaba binlerce yıllık kadim efsaneler aslında bilimsel gerçekleri saklıyor olabilir mi? Yani düşünsenize ilk insanı tanımlamaya yönelik bu çok eski çaba aslında erken dönem insanlığının kendi kökenlerini bugün bizim Homo sapiens'in evrimi dediğimiz o devasa süreçle bağdaştırma yöntemi olabilir mi? Atalarımız biyolojik varoluşumuzu ve doğayla olan ilişkimizi bizlere bu sembolik dille anlatmış olabilirler mi? Bence kesinlikle öyle ve şimdi bunun kanıtlarına bakacağız. Birinci bölümümüz İlk İnsan ve Homo sapiens. Gelin modern akademi ve araştırmacılar bu ilk insan figürüne günümüzde nasıl yaklaşıyor, kısaca bir göz atalım. Buradaki asıl büyüleyici detay şu aslında, modern araştırmacılar Adem'in yaratılışı düşüncesiyle modern bilimi ve evrimsel zaman çizelgesini uzlaştırmak için yoğun bir çaba içindeler. Hatta bazıları Adem'i laboratuvar ortamındaki gibi biyolojik anlamda ortaya çıkan ilk hücre veya ilk organizma olarak görmekten ziyade Homo sapiens'in evrimleşmiş yani modern insan bilincinin ve o ahlaki sorumluluğun ortaya çıktığı ilk an olarak ele alıyor. İşte efsaneyle modern bilimin o muazzam kesişim noktası tam da burası. Geçelim ikinci bölüme, kelimelerin biyolojik kökeni. Bence en can alıcı kısımlardan biri bu. Çünkü kadim kültürlerin genetik çeşitliliğini nasıl açıkladığına bakacağız. Farklı inanç sistemlerindeki antik yaratılış materyallerini yan yana koyduğumuzda ortaya ne çıkıyor? Bir bakın. Sümer tabletlerinde insanın tanrılar tarafından yumuşak kilden yapıldığı anlatılır. Tevrat'ın tekvim bölümüne bakıyorsunuz, yaratılışın yerin toprağından olduğu söyleniyor. Kur'an'da ise insanın işlenebilir çamur ve balçıktan yaratıldığı belirtilir. Fark ettiniz mi? Aslında hepsi aynı evrensel gerçeğe işaret ediyor. İnsanlık, temelde yeryüzünün ham maddelerinden, karbon bazlı topraktan inşa edilmiştir. Ortada binlerce yıllık bir bilimsel konsensüs var. Ve bu yeryüzü toprağı metaforu ilerleyen dönemlerde o kadar güzel işleniyor ki, Hacı Bektaş Veli geleneğinden şu harika alıntıya bir bakalım. Tanrı, Adem'i 60 veya 72 türlü topraktan yarattı. Eğer bir türlü topraktan yaratsaydı, Adem oğulları birbirini bilmezlerdi. İnanılmaz değil mi? Bu sadece dini bir öğüt falan değil. Bildiğiniz genetik ve ırksal çeşitliliğin, dünyanın farklı coğrafyalarındaki farklılıkların ta o zamanlardan yapılmış görsel ve metaforik bir açıklaması. Yani işin özeti şu, mitolojideki o farklı topraklar, yeryüzünün farklı ırklarını ve genetik varyasyonlarını temsil ediyor. Bize açıkça gösteriyor ki, o eski metinler, insanlığın birliği ve genetik farklılığı hakkında gerçekten çok derin antropolojik öngörülere sahipti. Hani o hep duyduğumuz 72 millete bir göz ile bakmak felsefesi var ya, işte o, bu biyolojik birliğin dinsel ve mitolojik yansımasından başka bir şey değil aslında. Hemen üçüncü bölümümüze atlayalım. Doğadan gelen bilim, yani biyomimikri. Bakalım atalarımız o zorlu koşullarda hayatta kalmayı doğadan nasıl öğrenmiş? Kabil ve Habil. Oldukça trajik ama hepimizin bildiği bir hikaye değil mi? Fakat durun, içinde çok gizli bir bilimsel ders yatıyor. Kabil'in kardeşinin cesedini ne yapacağını bilemeyip bir kargayı gözlemleyerek onu toprağa gömmeyi öğrenmesi tesadüf mü? Asla. Bu durum, erken dönem insanının öğrenme mekanizmasının doğrudan bir yansımasıdır. Bizler hayatta kalabilmek için sürekli doğayı gözlemleyen ve ondan kopyalar çeken bir türüz. İşte biz buna bugün tam olarak biyomimikri diyoruz. Düşünsenize modern bilim insanları teknolojiyi geliştirmek için doğayı taklit etmeye bu fiyakalı ismi vermeden binlerce yıl önce Homo sapiens'in hayvanlar aleminden nasıl hayatta kalma teknikleri devraldığı kutsal metinlerde ve sembolik efsanelerde çoktan kayıt altına alınmıştı bile. Muazzam bir detay bence. Dördüncü bölümümüz Çamur ve Ruhun Diyalektiği. Şimdi antropolojiden biraz çıkıp felsefenin ve insan psikolojisinin o derin sularına dalıyoruz. Ünlü düşünür Ali Şeriati'nin analizinden yola çıkarsak, bizi biz yapan iki zıt kutup var. Bir yanda o ağır, çamur, yani dünyevi, aşağı çekilen, sadece bencil ihtiyaçlarımızı düşünen potansiyelimiz. Diğer yandaysa Allah'ın ruhu,
Yani içimize üflenen, ulaşabileceğimiz o en yüksek ahlaki, yüce ve ilahi potansiyel. Biz insanlar kelimenin tam anlamıyla bu iki devasa gücün ortasında sıkışıp kalmış durumdayız. Yani özetle insan birbirine tamamen zıt iki şeyin tek bir bedende can bulmuş halidir. Bu öyle sıradan, eski dini ikilem falan değil ha. Bildiğiniz içsel tezatlarımızın, o her gün zihnimizde kendi kendimizle verdiğimiz amansız mücadelenin çok ileri düzey bir psikolojik tespiti. İyinin ve kötünün o bitmek bilmeyen savaşı aslında bizzat insan zihninin diyalektiğidir. Ve nihayet 5. son bölümümüz, düşüşün psikolojik anlamı. Bakalım şu meşhur cennetten düşüş hikayesi bize insan sosyolojisi hakkında ne fısıldıyor? Paul Tillich ve Rudolf Bultmann gibi efsanevi filozoflara göre bu mitleri kelimesi kelimesine okumak büyük bir hata. Düşüş dediğimiz şey haritada yeri belli olan bir coğrafyadan aşağı yuvarlanmak falan değildir. Bu tamamen varoluşsal bir durumdur. Bizim bu dünyadaki savunmasızlığımızın, korkularımızın bir sembolüdür. Çünkü mitoloji her zaman o çok karmaşık ve doğaüstü olan olayları sıradan insanların anlayabileceği basit, beşeri terimlere çevirme sanatıdır. Peki o meşhur yasak ağaca yaklaşmak gerçekte ne ifade ediyor? Şöyle düşünün, bu düşüş insanlığın yavaş yavaş maddiyata, o dünyevi olana ilgi duymaya başlamasını sembolize eder. İnsanoğlu maddi hırslara, tutkulara ve dünyaya kapıldıkça o saf ve huzurlu manevi durumunu kaybeder. Yani aslında içimizdeki cenneti kaybedip kelimenin tam anlamıyla bu seküler dünyaya düşüyoruz. Ve son olarak, baştan beri konuştuğumuz her şeyi muazzam bir şekilde toparlayan, yine Ali Şeriati'den harika bir alıntı var. Diyor ki, yaratılış destanında hikmet ve anlam dünyası vardır. Rumuzların ve işaretlerin altında antropolojinin en ileri meseleleri gizlenmiştir. Gerçekten de taşı gediğine oturtuyor değil mi? O masalsı sembolleri ve efsaneleri biraz olsun kazıdığınızda altından fışkıran o psikolojik ve antropolojik bilgeliğe hayran kalmamak elde değil. Evet, bunca çarpıcı detayı inceledikten sonra size şu soruyu sormak istiyorum. Kadim bilgeliğe ve binlerce yıllık mitoslara artık çok daha farklı, daha bilimsel bir mercekle bakmaya hazır mıyız? Çünkü inanın bana o eski anlatıların içine gizlenmiş şifreleri çözmek, kendimizi ve insan doğasını anlamanın en keyifli ve en etkili yollarından biri. Bu konuyu bir de bu gözle kendi içinizde değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bu incelememizin sonuna geldik. Umarım o mitlerin altındaki derin gerçeği birlikte görebilmişizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde yepyeni konularla görüşmek üzere, merakla kalın.